Herkese güzel bir gün diliyorum. 14 Ağustos 2026 an itibariyle saat 9.34. Haftanın son günü, son işlem günleri bugün gerçekleşecek. Zor bir hafta daha bitiyor. Bugün haftalık kapanışlar gelecek. Yine 3.30'da veriler var. 5'te yine önemli olan Michigan enflasyon beklentisi, tüketici hissiyat var. Volatility olacak yine son gün. Bakalım veriler bitmiyor. Grafikler kripto yatayda can sıkıntısından başka bir şey değil. Ve diğerlerine bakacağız. Bu yayında sizlere petrol, gümüş, arkasından altın, devamlı da kriptolarımızı değerlendireceğiz. İyi seyirler diliyorum. Beğeni ve yorum yapan herkese teşekkürler. Yan taraftan öyle izlemeyin. Evet, geldik. Petrolle başlayalım. Ama ondan önce ne diyelim? Bitcoin an itibariyle 0.39 eksi, Ethereum 0.40 eksi, S&P Pre-Index 0.05 nötr diyebiliriz. Nasdaq'ta 0.21 eksi de hareketlerini sürdürmeye devam ediyor. Geldik petrolden devam edelim. 4 saatlik grafikte 1.13 puan artıda. Körfez'den haber gelmeyince biraz yukarı biraz aşağıya hareketlerini sürdüren bir petrolümüz var. Ana yapıda 382 düzeltmesinin üstünde. Bugün eğer ki bu 382 ana yapıdaki 77 dolarların altına inerse tabii ki bizler mutlu oluruz. Ama buraya inmesi şu anda bir haber gelmediği süreçte çok da olası gözükmüyor. E, Geçtiğimiz yayınlarda da dile getirdik. Dibin kırılmasıyla short grafiğimiz oluşacak. Tepenin aşılmasıyla da tekrardan long grafiğimiz oluşacak orta ölçekli. Evet, ekstrem başka bir değişiklik yok. Gümüş 0.07 an itibariyle nötr. Dün akşam yine düzgün ve uzun uzun anlattık. Düşen trend temaslarında aşamayınca yükselen fibinde de 1.618'den ret yiyince bir ufaktan geri çekildi. Düşen yapılarda denk geldiği yerler bizim için çok önemli değil. Şu bölgede yani ne diyelim yaklaşık olarak alt bandımız yaklaşık 63 dolarlarda bulunan 63-65 arasındaki desteğin üstünde tutunmaya gayret ediyor. Bu bölgenin üstünde kaldığı süreçte yukarıya doğru hareketlerin gelmesini, devamlılığının olmasını bekleriz. Ama bu bölgede işte kalabilmeli, tutunabilmeli. Hacimler fena değil aslında. Orta şeker hala hareketler devam ediyor. Bakalım nereye kadar devam edecekler, ne şekilde devam edecekler. İzleyip görmek lazım. Altına geldiğimizde 0.51 puan eksi de altın yükselen yapıda 1.600'ün üstündeydi. Oranı retestine geldi. Artık yani yavaş yavaş oraya kadar geri çekildi. Büyük yapıda 236 pibimizden biliyorsunuz destek almıştık. 236'dan destek almıştık. Yakın plan size bir düzeltme yapısı çizdim. Tepeden dibe kadar yapmış olduğu yapı bu 236'yı koruduğu süreçte yukarıya doğru hareketlerini bekleriz diye 236'nın altına sarktı. Bu iyi değil. Bir. İki. Eğer ki şuradaki minor yükselen yapı bizi yukarı götürdü ama şu bölgeden bir 38.05 düzeltme yaparsa en son yaptığı yükselenin daha tatlı bir yükselen yapı çizebiliriz dedik. O bölgenin de minik 236'sının altındayız. Ara bölgede dediğim gibi yükselen 1.600 işte yakın planda düşen 2.600 ana yapının 236'sı civarındaki destek direnç bölgesinin bir tık altında üstünde diyebiliriz. Tam böyle bölgenin içinde buralardaki kalıcılıklar tekrardan dediğim gibi yukarıya doğru bizi ittirecektir ama bir ufak düzelterek hareketini tamamlarsa yukarıya doğru belki biraz daha sağlıklı yükselişler gerçekleştirebilir. Altın o yüzden burası kıymetli. Eğer ki kaybederse bu bölgeyi ara bölgede çok fazla bir yerimiz yok zaten. Tekrardan 4.000 dolarlara doğru bir geri çekilme görebiliriz. Orası da ayrı bir nokta. Çünkü şu ara bölgedeki biliyorsunuz 4200'lerde bir tane bölgemiz vardı. Onun dışında direkt aşağı doğru uzan bakışlar sertleşir maalesef. Evet, buralar bu şekilde. Hemen şöyle hızlıca yukarıya doğru gittim. Bitcoin ile devam edelim. 0.47 eksi dedik. Geçtiğimiz yayınlarda da dile getirdim. 0.5 düzeltme fibimiz 62.515 bizim için önemli. Kaybedersek burada bir çirkin yapı oluşuyor. Bu çirkin yapı bizi yaklaşık olarak 786 bölgesine kadar götürebilecek. Yani 60.000 kaç burası?
60.141 seviyesine kadar götürebilecek bir formasyona gebe diyelim. Öte yandan sizlere yine geçtiğimiz dönemde belirttik. Şu bölgede yapmış olduğu düzeltmenin 618 fibinden ret yemişti. Alt band kırılımı düşen fiblerimizi aktif edecek. Yani bunlar hoş değil. Ve hafta sonuna gireceğiz. Marketle yine baş başa kalacağız biz. Yapılacak açıklamalar, sözlü ya da fiziki eylemler bizleri bu çirkin grafiklerle yüz yüze bırakabilir, bilginiz dahilinde olsun. Ethereum'a geldiğimizde 0.46 eksi de odağın itibariyle. Ethereum Bitcoin'den bir tık daha pozitif duruyor ama buradaki yataylığımız çok uzun sürdü. Yükselen yapıda bir seviyemizi aşamadık. Sürekli olarak alttaki yükselen fiblerimize temaslarla devam ediyoruz. Dün akşam yine buradaki 618 yükselen fibimize bir temas daha geldi. Toplamaya çalıştı. Yetmiyor demek ki. Yavaş yavaş aşağı doğru büyük bir ihtimal bizi çekecekler. Desteklerin üstündeyiz biliyorsunuz. Ethereum 618 haftalıktaki düzeltme fibinin üstünde hareketlerini sürdürüyor. Bitcoin bir tık biliyorsunuz altında 63.300'lerde oradaki 0.5 büyük fibimiz ve çok yıprattığımızı size dile getirmiştim. Yani o konuda biraz tedirginlik var. Onun dışında ekstrem başka da bir şey söylemeye gerek yok. Kaç gündür aynı bölgede aynı grafikleri okuyoruz. Evet, yakın plan düzeltme yapımızda haftalığa geçmiş tabii bu arada burası. Şöyle 12 saatte aldım. Yakın plan düzeltme yapımızda halen 0.38'in altında 0.5'in biraz üstündeyiz. MA'mızın altındayız. Momentum geri çekilmelerde aşağı güzel düşmüştü Bitcoin'de. Fiyatı bizi çekmesini istemiyorduk. Maalesef hiç tepki göstermeyince artık biz de eşlik etme moduna geldik. Yani bu şöyle grafiğe baktığımızda artık yapacak bir şey yok. Şu bölgelerdeki seviyelere doğru geri çekilen bir yapı var. Bizden daha aşağıda inerse en azından belki belli bir yere kadar gider, belli bir yerde ondan sonrasında toparlarız diyelim. Çok büyük şey değil, hoş değiliz arkadaşlar, hoş değiliz. Ethereum'a geldiğimizde ise Ethereum'da da yataylıkla momentum aşağı doğru düşüyor. En azından fiyat yerini korudu. Fiyat yerini korurken momentum ne kadar düşerse o kadar bizim için iyi. En azından yukarı giderken bize ket vurmaz diyelim. Balinalarımıza geldiğimizde şöyle sayfayı güncellediğimde 83 herhangi bir eksilme yok. Şurası 0.5'te 0.6 oldu. Şurada 92 görüyorum. 10 binliklerde 86'dan 92'ye gelmiş. 6 birim 12 bin Bitcoin buradaki haneye yazılmış. Başka majörlere geçtiğimizde Litecoin an itibariyle 0.16 ekside. Ekstrem bir şey yok. Yakın plandaki 236'nın altına sarktı. Dün akşam da söyledik onu. 382 Fib'nin altına sarktı. Toparlarsa iyi. Şu bölgeyi toparlayıp üstünde kalırsa iyi. Alta doğru hareketler bizi tedirgin eder. Ada yeşil 0.11. Yakın plan düzeltme 0.5'in üstünde durdu. Şuradaki yükseleni iptal ettik biliyorsunuz. Yeni bir yapı oluşumunu bekliyoruz buradan ki daha güzel taze bir yükselen grafik çizelim diye. Sol 0.81 an itibariyle ekside. Yakın plan düzeltme 382 ile ana 382 yapısının üstünde hareketlerini sürdürüyor. Ekstrem bir değişiklik yok. XRP'ye geldiğimizde 0.18 eksi de düşen yapı 1.618'e kadar geldi. Buradaki sağ omuz da hedefi geldi. Ancak XRP'de hep konuşuyoruz. Diğer grafiklere baktığımızda onlarda en azından belli bir yapı var. XRP'de sadece dip var. Başka hiçbir şey yok şu anda. BNB'ye geldiğimizde 0.47 an itibariyle eksi de minör yükselen tepeler ve dipler silsilesine devam eden bir yapıda. Yükselen birin birazcık altına sarktığını görüyoruz. BNB biliyorsunuz burada düzeltme yapısı 382'ye kadar gelip bir temas oradan ufak bir red yedi. Bakalım piyasayla birlikte geri çekilim artar mı yoksa bu bölgelerden tepki alıp kendisini toparlayabilecek mi? İzlemek lazım. Büyük dünya endekslerine geldiğimizde Japonya 0.62 artıda kapandı. Kore yaklaşık olarak 2.42 artıda kapandı. Şangay nötr seviyede açık halen. Çin 0.15 açık. Hang Seng 1.09
ekside hareketlerini sürdürüyor. Avrupa henüz daha açılmadı. Ekonomik takvime geldiğimizde evet bir önce işte yayının başında söylediğim gibi 3.30'da çekirdek parakende satışlar gelecek. Volatilite olacak biliyorsunuz. Ama kaç gündür veriler güzel geliyor. Umarım bunlar da güzel gelir. Asıl ilginç olan yer burası olacak. Michigan biliyorsunuz. Her geldiğinde sizlere bunları bastıra bastıra söylüyorum. Michigan bizi özel etkiliyor. Enflasyon beklentisi, tüketici hissiyatı. Bunlar önemli. Saat 5'te volatiliteye hazır olun. ETF'lerimize geldiğimizde dün günü 2000 tane satışla geçirmişiz. Ağırlıklı olarak kim satmış? Ee, Çok hepsi ufak ufak. Grayscale 500 tane satmış. Fidelity 868 tane satmış. ARKB en çok satan yer. Ethereum ETF'lere geldiğimizde ise 3140 tane eksi görüyorum. Yeşil görüyoruz. Haftayı ufak da olsa yeşile çevirdi diyeceğimiz bir yapıda. Ve son olarak şeye bakalım. Mahallen Erken Saçını Tarayanlar Derneği. E, Değişiklik yok. Bu haftayı aynı seviyede geçirdi. Ekstrem bir korku yok. Demek ki adamlar grafik yatay ama biz tedirgin olmuyoruz diyorlar. Evet, başka buradan söylenecek bir şey var mı? Kalmadı galiba. Akşam canlı yayında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Güzel bir gün diliyorum.